Dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar geldik. 3-4 yıl önce Brezilya'daydım. Orası da yaklaşık 16.000 kilometre uzaklıkta. Dünyayı beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Farklı kültürleri, farklı ülkeleri tüm gerçekliğiyle sizlerle paylaşmaya çalışıyorum yıllardır. Kültürel çeşitlilik tam olarak böyle bir şey işte. Her ülkenin mutfağını bir sokakta bulabiliyorsunuz ya da 5 dakikada 6-7 tane farklı inançtan ibadethane görebiliyorsunuz. Türkler gerçekten burada çok seviliyor arkadaşlar ve bizlere 3 ay boyunca vizesiz olan bir ülke ve fiyatlar gerçekten Malezya'da uygun. Yani belki bir Vietnam kadar ucuz değildir Malezya, belki bir Filipinler kadar ucuz değildir ama şu anda büyük bir ihtimalle Tayland'la aşağı yukarı aynı fiyatlardır diye tahmin ediyorum. Elektronikte vergi çok düşük, birçok şeyde vergi çok düşük ve sadece alışveriş yapmak için bile gelebileceğiniz bir yer. Kuala Lumpur şehri dünyanın sayılı güzel şehirlerinden bir tanesi. Ready? Ready. Then let's go. How to say let's go Turkish? Hadi Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. O zaman gidelim dostlar. Bir dışarı çıkayım, konuşmaya başlayalım. Yeni bir macera başlasın bakalım. Yeni bir günden, Singapur'dan son kez selamlar. Last time, Oh yeah, last day. last day in Singapore. Couldn't speak. Konuşamadım bir an. Evet. Son kez Singapur'dan selamlar dostlar. Güzel bir geziyi geride bıraktık. Burada güzel bir bölgede kaldık. Singapur'daki biraz daha yerel hayatı sizlere göstermiş olduk aslında. Otobüs geldi bu arada. Normalde hep 2 katlı otobüsler görüyorsunuz ama böyle tek katlı otobüsler de var. Çok nadiren de olsa. Do we need to walk or? Yeah, let's go. Şu kalabalıktan bir sıyrılalım biz. Singapur gerçekten çok güzeldi. Ben gezerken çok keyif aldım. Bundan yıllar önce ziyaret ettiğimde açıkçası Singapur'u çok fazla sevmemiştim. İnsanlar soğuk gelmişti, pahalı gelmişti açıkçası ve bunun dışında çok keyif alamamıştım. Ne bileyim, şehir yaşantısından o kadar keyif almıyordum belki de o zamanlar. Ama aradan yıllar geçtikten sonra tekrardan aynı ülkeye gelince bu sefer yaşadığım hissiyat bambaşka oldu. Bu sefer çok daha fazla keyif aldım ve Singapur'un kolaylıklarından, o pratikliğinden de sonuna kadar faydalandım. Açıkçası hayatımın bir döneminde kısa bir süreçte burada yaşayabileceğimi dahi hissettim. Evet, sıkıcı, çok rutin bir hayat. Evet, son derece pahalı bir ülke ama görüyor musunuz? Araba direkt durdu mesela karşıya geçerken. Şu kamerayı şurada bıraksam 2 saat, 3 saat hiç kimse dokunmayacak. Aşırı güvenli ve ekonomik olarak gerçekten sizi tatmin edecek bir ülke. Ekonominizi çok hızlı bir şekilde, kendi ekonominizi çok hızlı bir şekilde geliştirebileceğiniz, ileriye taşıyabileceğiniz, yükselebileceğiniz bir ülke. Yani güzel bir yerde dostlar. Kısa bir özet geçeyim dedim buradaki gezimizden. Şimdi bir sonraki ülkemize doğru artık yolculuğumuz an itibariyle başladı. Buradan bir otobüs terminaline gideceğiz. Yaklaşık 3-4 Amerikan doları karşılığında Malezya'nın sınır şehrine bir otobüse atlayacağız. Evet, bir sonraki ülkemiz Malezya olacak bu arada. Buradan 22 kilometre uzaklıkta yer alan Johor Bahru şehrine doğru ilerleyeceğiz. Şemsiyeler dışarı çıkmış bu arada, fark ettiyseniz. Hava güneşli olunca da şemsiyeler dışarıda. Yağmurlu olunca da dışarıda. Gerçi şu anda çok güneşli de denemez yani. Gökyüzü bu şekilde bakın. Çok az böyle aradan ince bir güneş vuruyor ama insanlar şemsiyelerle çıkıyor çünkü beyaz kalmak istiyorlar. Ve hatırlarsanız ki videolarda anlatmıştım. Burası eski bir İngiliz sömürgesi. Tıpkı eski İngiliz filmlerinde olduğu gibi
İnsanlar şemsiyelerle dolaşıyorlar. Bu Hong Kong'ta da böyleydi. Belki Malezya'da da karşılaşırız, bilmiyorum. Açıkçası gideceğimiz şehri merak ediyorum. Çünkü başkent Kuala Lumpur Singapur'a göre çok çok daha uzak o şehre. Singapur'un hemen dibinde yer alan bir yer ve şehrin sakinleri sürekli olarak buraya gidip geliyor. Ufak bir şehir. Hiç gitmediğim bir yer daha önce. Malezya'yı 2 kez, 3 kez hatta ziyaret etmiş olmama rağmen göreceğiz. Neler bekliyor bizi açıkçası. Şu görmüş olduğunuz yer normalde bir restoranmış ve domuz organları çorbası satılıyormuş içeride. Fiyatlar 4,5 Singapur dolarından başlıyor ve 8 Singapur dolarına kadar çıkıyor. Domuz organları çorbası diye bir şeyi ilk defa duydum. Ama Çinliler biliyorsunuz domuzun kulağından yüzüne kadar, ne bileyim bağırsaklarına kadar her yerini tüketiyorlar. Yani gerçi biz de kokoreç gibi, işkembe gibi şeyler yiyoruz. Çok da yadırgamamak lazım. İlginç geldiği için ufaktan bir göstermek istedim. Şansımıza hava giderek daha da güneşli bir hal alıyor. Bundan 1-2 saat sonra yağmur olacakmış. O yüzden hızlı bir şekilde hareket ettik. Daha önce bahsetmiştim, Singapur'da yağmur sezonu şu anda bu coğrafyada. Yağışlar var ancak biraz daha yukarıya doğru Tayland, işte Kamboçya, Vietnam'a doğru gittiğinizde oralardaysa yüksek sezon. Sezonları bu ülkelerin farklı birbirinden. Şöyle rengarenk evlerden geçiyoruz ya. Bu evlerin arasından geçiyoruz daha doğrusu. Pek Singapur'u andırmayan sokaklardan geçiyoruz. Çünkü bu bölge Little India ve Arab Street bölgesine çok yakın. Daha çok göçmenlerin ve Hindistanlıların ve buradaki Müslümanların yaşadığı bir bölge ve şehrin merkezinden uzakta bir yer aslında. Binalar biraz daha tarihi. Şehrin en eski yaşam bölgesi. Hatta yeni binaları bile bakın. Buranın o eski tarihi mimarisine göre yapıyorlar. Ya da eski binayı yeniliyorlardır belki de, bilmiyorum. Bu çevrede dolaştığınız zaman çok daha farklı bir yaşantı görüyorsunuz Singapur'un merkezine göre. O yüzden bu çevreyi biz çok sevdik. Bakın hatta hemen arkada bir cami gözüküyor şu tarafta. Az ileride Sultan Camisi bulunmakta. İnanç çeşitliliğinin de olduğu bir yer Singapur ve bu da ayrıyeten hoşumuza giden bir şey oldu aslında. Arkadaşlar şimdi üstü böyle çadırla kapatılmış bir yere geldik biz. Hemen yanımızda bilet satıyorlar bakın. 2 farklı şirketin yeri var burada. Bizim bineceğimizde direkt kartınızı otobüsün içerisinde okutabiliyormuşsunuz makineye. Yani normal halk otobüsü gibi aslında. Dedik böyle yapalım madem. Çünkü bu otobüs halihazırda buradaydı. Belediye otobüsü gibi gözüküyor bildiğiniz. Sıraya girdik ve saatinin gelmesini bekliyoruz. Galiba Malezya tarafındaki otobüs terminaline kadar bırakacak bizi. Immigration kontrolünden geçtikten sonra da tam bilmiyoruz biz de açıkçası. Şimdi burada biraz bekliyoruz. Aşırı sıcak bu. Çadırın altında, plastiğin altında beklemek. Ama yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde yolculuğumuz başlayacak birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi otobüsün içerisine geçtik biz ve yolculuğumuz başladı. Bildiğiniz halk otobüsü yani. Dışarıdan da gösterdiğim üzere. Amber burada çantayla acı çekiyor. 1 saat falan bu şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda 22 kilometre bir yolculuğumuz olacak. Gidelim bakalım. İlk defa halk otobüsüyle ülke değiştirmiş olacağım. Gerçi Etiyopya'da falan benzer yolculuklar yapmıştık ama yani bu bir tık daha farklı. Şöyle bir otobüsle ülke değiştirmek ilginç bir deneyim oluyor benim için de. Ve arkadaşlar sınırın Malezya tarafından tekrardan selam. Öldük.
Amber çok yoruldu. Ben de yoruldum. Hayatımda geçtiğim tuhaf sınır kapılarından bir tanesiydi. Singapur tarafında pasaportunuzu direkt makineye okutuyorsunuz. Bu arada hemen az ilerisi Singapur şu anda. Şöyle bir alışveriş merkeziyle otobüs terminali arası bir binaya bağlandık. İlk girdiğimiz yer Immigration ofisinin de içerisinde olduğu bir alışveriş merkeziydi. Sonrasında otobüs terminaline bağlandı ve oradan dışarıya çıkınca kendimizi direkt olarak şehrin merkezinde bulduk. İçeriye girerken hiçbir sorgu sualle karşılaşmadım. Sadece Malezya'ya varırken doldurmanız gereken bir arriving kart, yani varış kartı varmış. Bunu doldurduk. Sonrasında çok rahat bir şekilde girdik. Welcome to Malaysia. Our new country together. Amber daha önce 2 kez gelmiş buraya. Ben de 2 kez geldim. Telefonumdan şimdi o hostelimizi kontrol ediyor. Buradan bir yerden karşıya geçeceğiz ve ardından hostelimize doğru ilerleyeceğiz. Görüyorsunuz Hintli abilerimiz var. Malezya'da ciddi bir Hintli nüfusu var. Etnik bakımdan oldukça karmaşık bir ülke. Bunlara detaylıca değineceğiz videolarda zaten. Etraf bu arada oldukça organize gözüküyor. Yani benim beklentimden daha iyi. Çok fazla inşaat görüyorum Singapur tarafına doğru. Bayağı bir şehirleşme var burada. Zaten etraf yepyeni duruyor. Belli ki giderek gelişen bir şehir. Singapur'la ciddi bir ticaret hacmi olsa gerek buranın. Şimdi bir karşıya atalım kendimizi. Hemen burada bakın Malezya bayrağını görüyorsunuz. Hilal ve yıldız var. Birçok İslam ülkesinin bayrağında olduğu gibi Malezya'nın bayrağında da buna yer verilmiş. Çünkü nüfusun çok büyük çoğunluğu, yaklaşık olarak %70'i burada Müslüman halktan oluşuyor dostlar. Ve Müslüman halkı bağlayan şeriat kuralları var burada. Sadece ülkedeki Malayları ve Müslümanları bağlıyor bu şeriat kuralları. Diğer azınlıklara, Çinlilere ve Hintlilere şeriat kanunları uygulanmıyor. Alkol vesaire her şey onlara yasal aslında. Keza zina dediğimiz şey de onlara yasal burada. Şimdi şöyle değişik bir ara sokaktan kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Şehrin biraz daha arka sokaklarına geldik galiba. Burada bir yerde bir hostelimize yerleşelim. Sonra devam edelim bakalım. Ve arkadaşlar, Malezya hoş geldin dedi bize. Şu havaya bakar mısınız? Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama inanılmaz bir yağmur var şu anda. Yani bir anda gökyüzünden bardaktan boşalırcasına böyle bir yağmur başladı. Kaldım. Hostele daha yeni yerleştik. Yani içeriye adım attık. Bir yatakhaneye yerleştik burada. Ve ardından bir anda bu şekilde yağmur sesi gelmeye başladı. Bir kapıdan bakayım dedim. Durum bu. Tropikal ülkelerde seyahat ediyorsanız bunu yaşayacaksınız. Başka çareniz yok. Dün Singapur'da da çok fena bir hava vardı. Acayip bir yağış vardı. Malezya'da da aynı. Şaşırtmadı açıkçası. Yapacak bir şey yok. Bu şehirde zaten görecek çok fazla bir şey yoktu. Bir süre dışarı çıkamayacağız gibi gözüküyor. Artık iç mekanda vakit geçireceğiz. Bugün dinleneceğiz. Bundan böyle Malezya'yı keşfetmeye başlayacağız. Bu videonun devamında ve ilerleyen videolarda hava el verdiği sürece beraber Malezya'yı keşfedeceğiz bakalım. Biz böyle saklandık. Bir süre bu şekilde bekleyeceğiz. Yemek de yemedik, kaç saattir var ya. Yağmur. Yağmur. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağıyor. What's yağıyor? Raining. Arkadaşlar çok fena ve giderek daha da çok yağıyor. Bu bölgede ben daha önce sel felaketi olduğunu da görmüştüm.
Umarım bizim şansımıza bir şey olmaz. Islanıyoruz. Kaçalım içeri. Hostelimizin bu arada girişi de böyle bir yer. En uygun fiyata yatakhane bulabildik arkadaşlar burada. 4 kişilik bir yatakhanede konaklayacağız. Bir gece kalacağız zaten burada. Sonrasında gezmeye devam. Tropikal hava gerçekten çok enteresan bir şey arkadaşlar. Hava şartları o kadar hızlı değişiyor ki bazen ayak uydurmakta zorlanıyorsunuz. Az önceki yağmuru gördünüz ve üzerinden bir 20 dakika falan geçti. Yağmur tamamen kesildi. Gittik bir kafeye oturduk hostelin hemen yanında. Birer tane kahve aldık. Daha kahvemiz geldi, yudumlamaya başladım. Bir baktım yağmur durmuş. Ya resmen sel alıyordu etrafı. Yani ben korktum, dedim ki herhalde sel baskını falan olacak. Sonra bir baktık yağmur kesildi bir anda. Bir Çin tapınağı gördüm burada. Johor şehrinin tapınağı anlaşılan o ki. Şöyle kapıdan çok kısa bir şekilde göstereceğim. Çünkü çekim yapılabiliyor mu bilmiyorum açıkçası. Bakın hemen burada tütsüleri yakıyorlar. Zannedersem bir Budist tapınağı. Bu arada kapıları kapatıyorlar arkada. Büyük gökdelenlerin arasında yer alan bir tapınak bu şekilde. Johor şehrinin 1 milyonun üzerinde bir nüfusu varmış zannedersem şehir merkezinin. Çok fazla veri bulamadım ancak bundan 6 yıl önce 858 binlik bir nüfusu olduğu söyleniyor şehir merkezinin. Yani 1 milyonu rahat geçmiştir diye düşünüyorum ki hızlı büyüyen bir şehre benziyor burası. Biraz yürüyelim istiyorum. İleride Johor'un bir pazarı varmış. Belki pazarı gezeriz. Bilmiyorum yani nelerle karşılaşacağız. Malezya'nın bu sınır şehrinde size gelmişken göstermek istiyorum biraz olsun. Hem ben de sizinle beraber keşfedelim yani buraları. Malezya'daki etnik çeşitlilikten ve inançsal çeşitlilikten biraz olsun bahsetmiştim dostlar. Hemen karşımda bir Sikizm tapınağı görüyorsunuz. Hintlilerin belli bir kısmı bu dine inanıyor. Sikh Temple yani Sikh tapınağı diye yazıyor, affedersiniz ama dinin adı bu yani. Yapacak bir şey yok. Hemen yanındaysa şurada bir Hindu tapınağı var. Bakın rengarenk Hinduizmin tanrılarının yukarıya doğru yükseldiğini görüyorsunuz. Az geride bir yerde ise cami vardı. Ya daha yeni dışarıya çıktım ve 5 dakika içerisinde 4 farklı dinin ibadet yerlerini gördüm. Malezya işte böyle bir yer. Şimdi arkadaşlar burada Sikh tapınağının altında Hint restoranları gördüm ben. Geldim ve sattıkları tatlılardan aldım. Bu arada abinin şapkasını görüyorsunuz. Bu dinin inananları bu şekilde saçlarına sarıklıyorlar. Erkeklerinin başını kapatması gerekiyor. Satılan tatlılar bunlar. Şu bildiğiniz bizim Kemal Paşa tatlısı aşağıdaki. Bizim halka tatlısına benzer bir tatlı var. Şöyle bir paket yaptırdım ben. Bir deneyim istiyorum videoda. Thank you. Bakın burada da Hint yemeklerini satıyorlar bu şekilde. Samosa var. Bunun içerisi genelde patatesle ve baharatlı şeylerle dolu oluyor. Ben bu Hint tatlılarını çok seviyorum arkadaşlar. Yani fırsatım olduğu müddetçe bir denemeye çalışıyorum. 3 tane aldım. 3 tanesine $2,5 verdim. Biraz pahalıydı ama dedim olsun. Şu şerbetli bir şeye benziyor. Bir tadına bakalım. Abi sütlü şekerpare. Bildiğiniz bizim sütlü şekerpare ya. Yani tad olarak da çok bir farkı yok. Şu ortasındaki süt bir tık tadını değiştirmiş. İşte biraz daha böyle koyu revaniye de benziyor hafif. Şöyle bir şey var bir de. Bu değişik böyle artık nasıl bir tatlı bilmiyorum. Sütten yapıldığı kesin ama ne bilmiyorum. Bu bayağı iyi. Böyle buram buram süt tadını alıyorsunuz. Sanki böyle bizim keşkülün falan böyle preslenmiş hali gibi çok yoğun bir tadı var. Bir de son olarak arkadaşlar şu var.
Bir önceki bayağı iyiydi aslında. Ağzımın tadı bozulsun istemiyorum ama şunu da bir deneyeceğim şimdi. Bunun içerisinde badem de varmış. Böyle ilginç yani. Bunu anlayamadım abi ben. Bu ne? Gerçekten anlayamadım. Böyle ufalandı hemen. Bir ısırık aldım, ufalandı. Yok, bunun o kadar gideri yok. Şerbetli tatlıymış. Yani en azından tadı öyle. Ama değişik yani, böyle ufalanıyor falan ağzınızda. Revani diyeceğim, revani gibi de değil. Hiçbir şeye benzetemedim ben bunu. Yalnız var ya, kan şekerim öyle bir yükseldi ki şu an bir kendime geldim arkadaşlar. Malezya'ya hoş geldiniz. Mutlaka bir gün yolunuz düşerse şu tatlıları deneyin. Sonuncusu iyi değil ama ilk ikisi çok iyiydi. Ben Hint tatlılarını çok seviyorum arkadaşlar. Gezerken denk geldiğinde direkt gömüyorum böyle. Burada da ilk fırsatta aldım hemen. 2,5 dolara şöyle bir ağzımızı tatlandırdık. Kaldığımız yerden devam edebiliriz şimdi. Evet. Hey, how are you? Good. What's that? Raka. Raka. Chapati, yes. Ah, chapati. You want him? Thank you so much. What's your name? Adil. Adil Furkan. Okay, nice to meet you. Thank you brother. Şöyle bir devam edelim. Sıcaklar ya. Hintliler bizim kafaya yakın biraz da arkadaşlar. Baktım adamlar gülüyorlar direkt. Tuttum kamerayı. Rahat insanlar yani. Diğer Güneydoğu Asya ülkeleriyle alakası yok biliyorsunuz. Hindistanlıların yani halk olarak çok farklılar. Bambaşka bir kafadalar. Dünyanın neresine giderse gitsinler de çok değişmiyorlar. Ama Singapur hariç. Bakın burada bir çiçek pazarları var. Galiba tapınağa gidenler alıyor bunları ve tapınağı bu şekilde çelenk gibi bırakıyorlar, asıyorlar. Hindu tapınaklarında bunu bolca görebiliyorsunuz. Şöyle farklı kolye gibi çiçekler yapmışlar. Oo, Hint müzikleri de çalıyor. Hangi ülkeye geldik arkadaşlar biz? Ben yanlış mı geldim acaba? Dayımın kıyafeti gördünüz mü arkada bu arada? Çok ayrı bir kafa gerçekten. Hintliler çok ayrı bir kafa. Tapınağı da şöyle göstereyim dışarıdan. Bakın. Bayağı yüksek, güzel bir tapınak. Hey, how are you? Rengarenk yukarıya doğru uzanıyor bu şekilde. İçeri girebiliyor muyum bilmiyorum, bir soracağım. Eğer ki müsaade ediyorlarsa gireceğim. Şöyle bir şey verdiler şimdi bana. Bunu sarmam gerekiyormuş arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şöyle bir bunu saralım. Kısa pantolonla giremiyorsunuz bu tapınaklara. O yüzden kurallara uymamız gerekiyor. Güvenlikçi abimiz verdi. Giydim bunu. Ayakkabılarımızı çıkartacakmışız ve ardından geçebiliyoruz içeri. Enteresan bir girişi var buranın. Şöyle göstermek istiyorum. Atın üstüne binmiş bir Buda heykeli var. Şurada az önce Hindu bir din adamı arkadaşlar üstü çıplak bir şekilde dolaşıyordu. Dizlerinizi kapatmak zorundasınız böyle ama adamın üstü çıplaktı yani, bayağı göğüs kılları falan gözüküyordu yani adamın. İlginç, Hinduizme dair ilginç şeylerden bir tanesi bu da. Hatta solumda birisi daha var. Onun da üstü çıplak ama belden aşağısı kapalı tamamen. Şöyle göstermek istiyorum tapınağın bu tarafını. Muzlar bırakılmış bakın adak olarak. Çiçekler ve sanırım alkol gibi bir şey bırakılmış buraya. Bunları adak olarak bırakıyorlar burada tanrılarına. Bakın Hindu bir din adamı abimiz geldi ve buraya adaklarını bu şekilde bırakıyor. This is for praying, right? This is for praying, practicing, right? Burada tapınakta yaşayan Hindu bir abimizi görüyorsunuz şu anda. Bunları değiştiriyor yenileriyle anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla
burada görmüş olduğunuz bu Hindu din adamları hayatlarını bu tapınağa adamışlar. İlginç bir tapınak dostlar. Kamerayla çok fazla kalmak istemiyorum. Rahatsızlık vermeyeyim insanlara. Dışarıya doğru çıkalım. Galiba burada da tapınağın kurucularından birisinin adı var zannedersem. Resmini bırakmışlar bu şekilde. Şehri keşfetmeye kaldığımız yerden devam edelim bakalım şimdi. Evet, şimdi eteğimizi geri verme vakti artık arkadaşlar. Eteğimle vedalaşacağım. Bunlar Bali'de de çok fazla var. Çünkü orada da Hinduizme inanılıyor. Oraya gittiğimde full bunlarla gezmiştim bundan 7 yıl önce yaklaşık. Hatıralarım canlandı bir an. Güzel böyle rengarenk örtülere sarılıp rengarenk şu tapınakları gezmekten keyif alıyorum ben halen daha. Şehrin merkezine şöyle bir şey bırakmışlar bakın. Rio de Janeiro 15.723 kilometre, Cape Town 9.667 kilometre yazıyor. Her iki şehre gittiğim için bir göstereyim dedim. Aylar önce Cape Town'daydık. Ağustos ayında oradaydım en azından 2025'in. Ve şu anda yaklaşık 10.000 kilometre uzaklıktayız. Yani yaptığım yolu siz hesap edin dostlar. Dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar geldik. 3-4 yıl önce Brezilya'daydım. Orası da yaklaşık 16.000 kilometre uzaklıkta. Dünyayı beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Farklı kültürleri, farklı ülkeleri tüm gerçekliğiyle sizlerle paylaşmaya çalışıyorum yıllardır. Bu yolda en büyük destekçim hep sizler oldunuz. O yüzden videoyu beğenmeniz çok çok değerli benim için. Buraya kadar videoyu izleyen herkes bir beğen butonuna basarsa gerçekten beni çok mutlu eder. Bu arada Johor şehrinin merkezi böyle enteresan bir yermiş. Şehrin ortasından bir kanal geçiyor. Ama simsiyah renkte bir kanal. Yani maalesef yağmur sezonunda şu görüntüyle karşılaşıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de birçok yerde. Ancak beklediğimden çok daha gelişmiş bir sınır şehri olduğunu söyleyebilirim burada. Yani oldukça gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir şehre benziyor burası şu ana kadar. İngiliz sömürge döneminden kalma binaları görüyorsunuz burada. Aynı binalar Singapur'da da vardı. Ama orada turizme kazandırmışlardı bu binaları. Çok daha modern bir görüntüsü vardı bu binaların. Ama Malezya tarafında sanırım pek fazla bunu söyleyemeyeceğim. Burası da bir bakkal. Muhtemelen sahibi bir Hintli olsa gerek. Çünkü buram buram baharat kokusu geliyor içeriden. Ufak bir şehir arkadaşlar. Farklı bir şehir ve çok ciddi Hintli nüfusu olduğunu gözlemliyorum şu ana kadar. Şansımıza tekrardan çok fena yağmur bastırmaya başladı arkadaşlar. Birçok mağaza kapatmış durumda. Saat daha akşam 6 aslında şu anda. Ama mağazaların çoğu kapanmış dahi. Ufak şehirlerde bunu görüyorsunuz. Dikkat ederseniz yazıların Malaycası yanında Hintçesi, büyük ihtimalle Urduca ya da Tamilcedir bu. Ve altında da Çince ve İngilizcesi yazıyor. Umarım doğru söylemişimdir sırasıyla. Şehrin güzel bir kısmına geldiğimizi hissediyorum. Ancak tekrardan ciddi bir yağmur başladı yani. Bayağı sağanak var şu anda. Şu görüntüyü sevdim. Binaların hemen hemen hepsi aynı boyutta. Birbirinden yüksek bina çok fazla göremiyorsunuz ve o tarihi görüntüyü çok da bozmamak için sanki ellerinden geleni yapmış insanlar. Evet, şemsiyeler dışarı çıktı tekrardan. Şöyle saklanacağım ben. Binaların büyük çoğunluğu Güneydoğu Asya ülkelerinde bu şekilde yapılıyor. Sebebi ise tropikal havanın azizliği dostlar. Karşımızda bir Vietnam restoranı var. Hemen yanındaysa bir Japon restoranı var. Şuradaysa domuz eti satılmaz, domuz yağı kullanılmaz yazan farklı bir restoran görüyorum. Kültürel çeşitlilik tam olarak böyle bir şey işte. Her ülkenin mutfağını bir sokakta bulabiliyorsunuz ya da 5 dakikada 6-7 tane farklı inançtan ibadethane görebiliyorsunuz.
Arkadaşlar ben şöyle bir yere saklandım. Çok kısa bir çatı var üstümde. Böyle köşeye sıkıştım kaldım. Kolumu bile çıkartamıyorum fazla. Yine çok fena yağmur bastırdı. Tropikal hava böyle işte. 10 dakika hayvan gibi yağıyor affedersiniz. Ondan sonra bir kesiliyor. Sonra bir daha başlıyor. Malezya bizim gelebileceğimiz... Ben kaçayım bu arada buradan. Ben kaçayım şöyle. Ben en iyisi buraya saklanayım. Dışarıda konuşmayayım çok fazla. Malezya, Türk pasaportunun dünyada en çok sevildiği ülkelerden bir tanesi olabilir herhalde. Türkler gerçekten burada çok seviliyor arkadaşlar ve bizlere 3 ay boyunca vizesiz olan bir ülke ve fiyatlar gerçekten Malezya'da uygun. Yani belki bir Vietnam kadar ucuz değildir Malezya, belki bir Filipinler kadar ucuz değildir ama şu anda büyük bir ihtimalle Tayland'la aşağı yukarı aynı fiyatlardır diye tahmin ediyorum. Elektronikte vergi çok düşük. Birçok şeyde vergi çok düşük ve sadece alışveriş yapmak için bile gelebileceğiniz bir yer. Kuala Lumpur şehri dünyanın sayılı güzel şehirlerinden bir tanesi ve tam anlamıyla bir transfer merkezi. Dünyanın her yerinden uçuşların birbirine bağlandığı bir nokta ve çok ucuz fiyatlara, böyle ufak tefek rakamlara, 200 dolar gibi bir rakama İstanbul'dan Kuala Lumpur'a uçabilirsiniz mesela. Tabi bagaj hariç oluyor genelde bu fiyatlar. Az önce biraz düşündüm. Bu benim Malezya'ya galiba 4. gelişim arkadaşlar ve arada aktarma yapmışlığım da var galiba Malezya'da. Çünkü tam anlamıyla bir aktarma yeri Malezya. Geliyorsunuz, birkaç gün kalıyorsunuz Kuala Lumpur'da. Hop uçağınıza atlıyorsunuz. Atıyorum neredesiniz? Kenya'dasınız. Hop uçağa atlıyorsunuz Güney Kore'desiniz. Hop uçağa bir atlıyorsunuz Fiji'desiniz. Birçok yere gidebiliyorsunuz. Biraz böyle ufak tefek bilgiler vereyim dedim hava yağmurluyken. Bir de size Malezya paralarını göstereceğim şimdi. Sınırda ben biraz para çevirdim arkadaşlar. Şu 1 ringgit arkadaşlar. Bu yaklaşık 25 sen. 1 doları 4 olarak hesaplayabilirsiniz. 3.95. Yıllardır aynı bu benim bildiğim. Yıllardır enflasyon yok diye biliyorum para biriminde ve aynı kalıyor diye biliyorum. Şöyle bir 5 ringgitimiz var. Yaklaşık 1 dolar. Yeşil. Arkasında böyle kuşların olduğu şirin bir para. Bakıyorum 20'miz var böyle turuncu, yine arkasında hayvanlar var. Bakıyorum su kaplumbağaları varmış arkasında. Bir de şu 50 ringgiti göstereyim. Bu değerli. Buna sahip çıkalım. Paramıza sahip çıkalım. Böyle arkadaşlar rengarenk paraları olan, binaların rengarenk olduğu ve etnik çeşitliliğin, dini çeşitliliğinde rengarenk olduğu bir ülke Malezya. Benim sevdiğim bir yer. Gezmediğim çok yeri var. Dedim madem Singapur'a kadar geldik, atlayalım bir Malezya'ya gelelim. Bir de burada biraz vakit geçirelim. Asya turumu resmen şu anda tekrarlıyorum bu sene. Birçok ülkeye tekrardan gidiyorum ve kanalda videolarımızın olmadığı ülkelere de gidiyorum. Malezya'ya da geldik işte yani. Bakalım nasıl vakit geçireceğiz burada. Bu arada şunu bir göstermem lazım. Buradan çıkamıyorum arkadaşlar. Yine mahsur kaldım ben. Güzel bir sokaktayım ama dışarı adım atma şansım yok şu anda. Herhalde bugünü bu şekilde bitireceğiz gibi. Pek fazla bir şey yapamayacağım gibi gözüküyor sanki. Bundan yıllar önce Endonezya'nın Jakarta şehrine gittiğimde aylar önce tanıştığım bir Endonezyalı arkadaşım beni geleneksel Endonezya kahvaltısına götürmüştü. Böyle Sumatra adasından gelen yemekler vardı. Ne bileyim ülkenin farklı yörelerinden gelen çok fazla ufak tabaklarda kahvaltılık yemekler vardı. Şimdi Malezya ve Endonezyalılar köken olarak aynı bildiğim kadarıyla ve dilleri de inanılmaz benzer. Dedim ki ben de Malezya'ya kadar gelmişken bir Malezya kahvaltısı deneyimleyelim. Ama beklentimizden çok daha farklı çıktı. Kaldığımız yerin karşısında şehir merkezinde şöyle food court tarzı bir yer görmüştük dün.
Ve akşam yemeğimizi burada yemiştik. Dedik ki bir geçelim burada kahvaltı yapalım. Bu arada şu balıklara bakar mısınız? Hayvanları küçük şeye sıkıştırmışlar, yazık ya. Şimdi arkadaşlar hemen içeri girdiğimizde baktık ki böyle bir alan var. Ve şurada fiyat listesi yazıyor. Tabii biz hiçbir şey anlamıyoruz ama kahvaltılık yemekleri çıkartmışlar ve fiyatlarını buraya yazmışlar. Siz aldıktan sonra aynı esnaf lokantalarındaki gibi fiyatlarını hesaplıyorlar. Şu yemeklere bakar mısınız? Pilavın üzerine bu tarz soslar atıyorlar ve yemeklerin üzerine keza. Şu bir bamya yemeği. Bakın şöyle göstermeye çalışacağım. Enteresan, böyle etli iri bamyaların olduğu bir yemek mesela. Çorba gibi bir şey var. Bol köri soslu bir balık var burada. Şurada arkada yumurtalar var. Bunlar balık, bakın. İnsanlar kahvaltısını burada bu şekilde yapıyormuş. Yani ben de bilmiyordum açıkçası. Fazlasıyla şaşırdım. Soya fasulyesi, yeşillik. Şurada değişik bir sebze var. Noodle var. Ve sınırsız pilav. İlginç gerçekten. Bir tabak yaptım ben. Şöyle kendi yaptığım tabağı göstereceğim size. Bol bol et doldurdum. Kırmızı eti görmüşken dedim doldur gitsin. Bir tane yumurta aldım. Bir de şöyle fasulye mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle bir şey aldım işte. Az bir şey de pilav aldım. Ve bu 18 ringgit tuttu. 18 ringgit ne yapıyor derseniz şu anda ben de bilmiyorum açıkçası. 4'ten hesaplayacağız. 4, 8, 16, 4,5 dolar yapıyormuş. Kısa bir hesapla. Amber'sa ben bunu yiyemem dedi. Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? What did you order for breakfast? Fried rice. Fried rice? Yeah. You don't want traditional Malaysian? In the morning. No. Too heavy. Arkadaşlar şimdi ben bunun bir tadına bakacağım ama Amber bir kahve sipariş etmiş. Şunu bir göstereceğim. Fıçı bardakta geliyor direkt. O kadar şekerli ki. O kadar şekerli ki anlatamam size. Menüde normalde kahve yok. Nescafe yazmışlar. Sütlü Nescafe diye. Reklam bir onu söyleyeyim de. Arkadaşlar öyle bir şeker var ki içinde. Böyle yerimde zıplayacaktım az önce içtikten sonra. Bak. Zehir, yemin ediyorum zehir gibi ya. Ha, thank you. Amber'ın kahvaltısı da geldi bu arada. Şöyle göstereceğim. Benim kahvaltıdan çok da farklı değil. What's this? Chicken? Chicken burger. Yani tavuk. Arkadaşlar gerçekten sersem oldum. Yani o kahve bir sersemletti beni. Sersemletti. Konuşamıyorum bile. Oo. O kırmızı etin tadı biraz tuhaf geldi bana. Hafif tatlı, böyle şekerli. Ya şekerli et mi olur ya? Abi şekerli et mi olur? Gerçekten şekerli et mi olur? Şekerli. Dün şiş aldık burada. Tavuk şiş ve et şiş. Tanesi 25 cent falan arkadaşlar ama bir geldi şekerli. Bu da hafif şekerli. Acılı ve şekerli. You wanna try? Looks like so heavy. Malezya yemekleri. Oo. Amber'ın pilav bayağı iyiymiş bu arada. Onu veriyor bana bir yandan. Ama ben bir süre Malezya yemekleriyle görüşmesem iyi olacak. Aramız biraz soğuk kalsın ya. Bu nedir kardeşim? Şekerli et mi olur ya? Bakın burada da jackfruit meyvesini parçalamışlar ve şöyle bir şey yapıyorlar. Galiba muz da var. Bir kızartma yapıyorlar ve bu kızartmaları da zannedersem şurada satıyorlar böyle.
Bambaşka bir yemek kültürünün içerisindeyiz arkadaşlar şu anda. Kızarttıkları yağ da bu arada bu şekilde gözüküyor. Yani pek önermem denemenizi bu tarz şeyleri. Ama gelmişken tadına bakabilirsiniz. Muzlara bakar mısınız bu arada? Devasa. Bunlara platana diyorlardı Latin Amerika'da. Normalde yemeğe kalktığınız zaman tadı yok bu muzların ama pişirdiğiniz zaman hafif tatlı böyle farklı bir aroma katıyor yemeklere ve tatlılara özellikle. Evet arkadaşlar. Şu anda öyle bir yerdeyim ki sol tarafımda lüks alışveriş merkezleri ve konutlar varken sağ tarafımda ise bambaşka hayatlar yaşayan insanlar var. Görmüş olduğunuz gibi genelde yine Hintlilerin yaşadığı bir bölge. Etrafta Hint restoranları yer alıyor, bakkalları yer alıyor bu şekilde ve hemen karşımız son derece lüks alışveriş merkezleri konutlarla dolu. Yolun devamı da inşaatlarla dolu yine. Az önce şu arkamda görmüş olduğunuz alışveriş merkezinde birer tane kahve içtik, biraz dinlendik. Zaten o aşırı tatlı kahvaltının üzerine ihtiyacımız vardı böyle bir şeye. Sonrasında dedim hazır hava güzelken tekrardan bir bu şehrin sokaklarına atayım ben kendimi. Bu şehir hakkında daha az önce şunu okudum ki tüm Malezya'da Kuala Lumpur'dan sonra en hızlı gelişen şehirmiş burası. Hemen öte yanınızda yürüme mesafesinde Singapur gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olunca normaldir diye düşünüyorum. Ve dün Amber'ın arkadaşlarıyla buluştuk. Onların da söylediği şu: buradaki fiyatlar başkent Kuala Lumpur'dan bile daha pahalı diyorlar. Çünkü Singapur'un bu kadar yakın olması her şeye çok net bir şekilde etki ediyormuş. Şehirde çok net bir değişim var. Eski yüzünü gördünüz az önce ancak yeni yüzü de bu şekilde. Belli ki bu tarz alışveriş merkezleri, binalar bundan birkaç yıl sonra her yeri saracak. Buralarda bir değişimin yaşandığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. 3-5 adımda bir sürekli sağ tarafımın kapatıldığını görüyorum inşaat gerekçesiyle. Son derece küçük bir şehirdeyiz şu anda arkadaşlar. Normalde sadece dün kalacaktık burada. Yani öğleden sonra akşam üzeri gibi varırız, yemeğimizi yeriz, yatar uyur dinleniriz. Ertesi günde yola çıkarız diye düşünüyorduk. Ama baktık çok yorgunuz. Dedik bir gün daha geçirelim burada. Bu arada bir evsiz gidiyor maalesef ki. Sınıfsal ayrımı şehrin merkezinde bile görebiliyorsunuz. Şehir son zamanlarda hızlı bir şekilde yatırım aldığından şehrin merkezinin dışındaki bölgeler hızlı bir şekilde gelişmiş. Büyük binalar her yere yapılmaya başlanmış ve özellikle buradaki Çinli ve Malay halk şehrin merkezinden zamanla ayrılmışlar ve şehrin merkezi neredeyse tamamen Hintlilere kalmış. Aslında şehrin merkezinde bu kadar çok Hintli görmemizin sebebi buymuş dostlar. Bunu da dün buluştuğumuz burada yaşayan Amber'ın arkadaşları anlattı. Amber şu anda yanımda değil. O olsa o da anlatırdı size daha geniş halini. Ama dün bize güzel güzel bu durumu açıkladılar. Normalde Hintli nüfusu Malezya'da çok da yüksek olmamasına rağmen burada çok net bir şekilde gözünüze çarpıyor. Bunun ise sebebi buymuş. Yani aslında Hintliler halen daha burada çok da iyi bir konumda değiller. Belli ki biraz daha işçi sınıfındalar. Çinliler biraz daha zengin sınıfı gibi. Malaylarsa zaten nüfusun çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan kesim. Dün ziyaret ettiğimiz Hint tapınağının bulunduğu bölgeye gelmişim bu arada. Arkada da bir kale mi diyeyim, saray mı diyeyim, böyle bir yapı gözüme çarpıyor. Ona doğru ilerlemek istiyorum. Dün orayı görmemiştik. Bir şu yapıyı görelim bakalım yakından. Burası bir devlet dairesiymiş dostlar. 1940'lı yıllarda yapılmış ve Bangunan Sultan İbrahim binası olarak geçmekte burası. Bir hükümet binası olarak yapılıyor ve ardından Japon yönetiminde burayı erzak deposuna çeviriyorlar ve Singapur'a saldırırken de Japonlar burayı bir kale olarak kullanmışlar. Bu arada Johor Bahru eyaletinin bayrağına dikkat ederseniz kırmızı kısım bildiğiniz bizim Türk bayrağının birebir aynısı. Ay ve yıldız, daha doğrusu hilal ve yıldız
İslam'ı temsil ediyor haliyle. Johor Bahru'nun bayrağı bu şekildeymiş. Ben de görünce açıkçası fazlasıyla şaşırdım. Maalesef bu binanın içerisine giriş yokmuş. Giriş olsaydı bir girip göstermeye çalışacaktım size. Ama maalesef ki sadece bu alandan bu şekilde izleyebiliyoruz. Şimdi bu sokağın devamı grafitilerle kaplı bir alana çıkıyor. Az önce tepeden ben birkaç tane böyle grafitilerle kaplı bina görmüştüm. Ama buraya gelince direkt aslında buranın bir sanat sokağı olduğunu anladım. Eski binaların dışını bu şekilde duvar boyalarıyla ellerinden geldiğince süslemişler. Malezya Johor Bahru yazılarını görüyorum. Bakın, o az önce çekim yapmış olduğum binanın kopyasını çizmişler buraya. Hemen şurada Malezya Johor Bahru diye yazıyor bakın. Burada yine buraya özgü farklı duvar boyaları var. Zamanında burası ufak bir balıkçı kasabasıymış. Singapur sınırında yer alan, insanların köy evlerinde yaşadığı ve balıkçılıkla hayatını sürdürdüğü bir nokta olan bu kasaba, Singapur'a yakınlığı sebebiyle giderek gelişiyor, büyüyor ve bu ufak tefek evleri, aslında yerel halkın yaşadığı evleri göremez hale geliyorsunuz. Bu evlerin dışında insanlar bu kasabanın hatırasını yaşatıyorlar aslında. Sanatlarıyla beraber bu şehrin ruhunu, geçmişini ve bugününü resmen özetlemişler bu sokaklarda. Güneydoğu Asya'ya dair en ilginç şeylerden ve en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Görüyorsunuz arkamdaki evleri. Derme çatma, doğru düzgün çatısı bile olmayan tenekelerle kaplanmış evler ve burası sel baskınlarının olduğu, ne bileyim aşırı sıcaklık dalgalarının olduğu tropikal bir şehir. Dün gördünüz nasıl yağmur yağıyor, bir anda başlıyor ve insanlar bu evlerde yaşıyorlar. Gerçekten halen daha ciddi anlamda yoksulluk çeken bir kesim var ama insanlar bir şekilde mutlular ya, eğleniyorlar ve evlerinin dışını bile bir şekilde sanata dönüştürmüşler burada. Daha Malezya geçer geçmez bazı şeyler değişti Singapur'dan. Hani o sınır kapısından çıktığım anda değişimi direkt fark ettim. Ama insanlar da ilginç bir şekilde daha bir sıcakkanlı, daha bir mutlu. Ekonomi belki konfor getiriyor ama mutluluk getiriyor mu? Bu konuda ben halen daha çok emin değilim ya. Yıllardır dünyayı gezen birisi olarak halen daha ekonominin mutluluk getirip getirmediğinden çok emin değilim. İnsanlar ellerindekiyle yetinmesini ve ellerindekiyle mutlu olmasını gerçekten biliyorlar ve onu en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Ne diyeyim? Devam edelim keşfetmeye kaldığımız yerden. Bakın bir sandalye yapmışlar buraya. Gelen insanların fotoğraf çekilmesi için. Derme çatma, bambudan yapılma bir sandalye bu sandalyede. Az önce insanlar şurada fotoğraf çekiliyorlardı. Eski, aslında neredeyse çökmüş bir duvarı burada turistik bir yer haline getirmişler yani. Ve karşımda kırmızı ilginç bir bina var. Zannedersem burası Çin kültürünün tanıtıldığı bir bina arkadaşlar. Çünkü ben bunun bir yerde reklamını görmüştüm. Dışarısında gördüğünüz üzere Çin süslemeleri var. Kırmızı renkte yapılmış ve Çince yazılar görüyorum burada. Zaten sokağın tamamı Çin Yeni Yılı'na özel şu anda Çin süslemeleriyle süslenmiş durumda. Burada bakın Hintlileri sembolize eden yine bir sokak grafitisi var. Yine burayı da aslında bir sokak sanatı noktasına, sanat sokağı yerine çevirmişler. Malezya'da anladığım kadarıyla bu çok yaygın. Başka şehirlerde de benzeri grafitilerin olduğunu duymuştum daha önce. Bakın insanlar gelmiş, ailesiyle fotoğraf çekiliyorlar. İlginç bir sokaktayız. Kültürel çeşitlilikten sürekli bahsettim ve sürekli bunu çektik resmen. Bakın tüm mağazaların üzerinde Çince tabelalar da var ve hepsini Çin süslemeleriyle kaplamışlar. Hatta buradaki dükkan isimleri bile Çince, fark ettiyseniz eğer ki. Yine burada tamamen Çince ismi olan
bir dükkan görüyorum. Belli ki şu anda artık Çinlilerin bölgesine, onların sokağına giriş yaptık. Bilmiyorum bu şehirde ne kadar Çinli nüfusu var ama belli ki onların da böyle kendilerine ayırdığı bir sokak, mahalle, ne bileyim bir yer bulunmakta. Oturacak güzel bir yer buldum. Dedim çökeyim buraya ve artık videoyu bitirelim. Çünkü şehir bitti. Gidecek bir yer kalmadı. Malezya'daki ilk günüm bu şekildeydi dostlar. Daha ilk 24 saatimi doldurmadım bile. Ve çekebileceğim şeyleri olabildiğince çekmeye, size yansıtmaya çalıştım. Daha önce hiç bulunmadığım ve hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığım, çok fazla da bilinmeyen bir şehri beraber keşfetmeye çalıştık. Hava şartları el verdiğince ve benim de elimden geldiğince size bu şehri yansıtmaya çalıştım. Şehirdeki Hintli nüfusu nasıl aslında halen daha geleneklerini hiç bozulmadan yaşattıklarını, Çinli nüfusu ve bunun dışında Malay nüfusu, Malay kültüründe biraz görmüş olduk bu videoda. Çok uluslu ülkelerde, çok fazla etnik çeşitliliğin olduğu ülkelerde bunu seviyorum. Singapur'da da bu güzeldi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çok uzun tutmak istemedim bu videoyu. Umarım çok fazla uzun bir şey çıkmaz ortaya. Dostlar kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda Malezya'nın farklı şehirlerinde, farklı ilginç bölgelerinde görüşmek üzere. Görmeyi istediğiniz yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyen sen bir beğen butonuna basıp bildirimleri açarsan, bir de yorum yaparsan çok güzel olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler yeni ülkemden.